Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Kraliyet sarayıyla bağlantıları vardı. Paris'te okudu. Ama ülkesine döndüğünde 2 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Gözlük takanları, yabancı dil bilenleri, hatta eğitimli herkesi burjuva diye katletti. Oysa kendisi Fransızca bilen eski bir öğretmendi. Parayı kaldırdı, Merkez Bankası'nı havaya uçurdu, takvimi sıfırlayıp tarihi yeniden başlattı. ESE 21'de 15 binden fazla kişi akıl almaz işkencelere maruz kaldı. 18 yıl ormanların arasında saklandı. Kimse onu bulamadı ve sonunda Amerikalıların kendisi için geldiğini duyunca gizemli bir şekilde öldü. Bu, yüzyılın en kanlı diktatörlerinden biri Pol Pot'un hikayesi. Pol Pot 1975 ile 1979 yılları arasında Komünist Kamboçya devrimine liderlik etmiş diktatördür. Ülkesinde her 4 kişiden biri, yani yaklaşık 2 milyon dolayında insan, herkese eşit yapma uğruna inandığı rejim sonucu hayatını kaybetmiştir. Kamboçya gibi küçük bir ülke göz önüne alındığında bu sayı yüzyılın en kanlı diktatörlüğünü göstermektedir. Ülkesinin başına kara bulut gibi çökecek olan Pol Pot, Kamboçya'nın henüz Fransız sömürgesi olduğu yıllarda varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Adı Salat Sar'dı. Pol Pot hayatı boyunca yücelttiği fakir köylü sınıfından gelmiyordu. Aksine oldukça varlıklı ve sarayla bağlantılı bir aileye mensuptu. Babası 20 dönümden fazla çeltik tarlasına sahip zengin bir çiftçiydi. Ailesinin Kamboçya kraliyet ailesiyle yakın bağları vardı. Kuzeni kraliyet sarayında dansçı, kız kardeşi ise kral Monivong'un cariyelerinden biriydi. Bu bağlantılar sayesinde en iyi okullarda eğitim gördü. Fransız okullarında okuyup 1949'da Paris'e gitti. Fakat ders çalışmak yerine Fransa'da komünist hücrelerde daha çok bulunuyordu ve derslerinde başarısız olunca bursu kesildi ve ülkesine diplomasız geri döndü. Kamboçya 1953'te Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Pol Pot Kamboçya'ya geri dönünce öğretmenlik yapmaya başladı. Burada yine komünist yasa dışı faaliyetlerde bulunan Pol Pot, Kamboçya Komünist Partisi başına gelmeyi başardı. Daha sonra polis korkusu yaşamaya başlayınca bir avuç arkadaşıyla Vietnam sınırına, Vietnam askeri kampına sığınır. 2 yıl boyunca Vietnamlıların beslemesi gibi bu kamplarda yaşadı. Çin'e giden Pol Pot burada Mao ile tanışmış ve komünist ideallerle dolup ülkesine geri döner. 1960'lardan itibaren Kamboçya Komünist Partisi'nin silahlı kolu olarak kendini gösteren Kızıl Khmerler ile birlikte ülkenin ormanlık bölgelerinde gerilla hareketine başlar. Bu arada ülkesinin komşusu Vietnam'da Amerikalılar ile savaş vardı. Kamboçya prensinin komünist söylemlere girmesi nedeniyle Amerika ülkede sağcı bir darbe yaptırıp yönetimin değiştirmesini sağladı. Ardından boş durmayan prens ve Vietnamlılar Pol Pot ve Kızıl Khmerlere sınırsız destek sunmaya başlar. Amerikalıların Vietnam'ın yanı sıra Kamboçya topraklarında bulunan komünist hedefleri de bombalamasıyla galeyana gelen Kamboçyalılar Kızıl Khmerlere geçmeye başlayacaktı. 1975'te Pol Pot ve Kızıl Khmerlerin başkenti işgaliyle iç savaş sona erdi ve Demokratik Kamboçya adıyla yeni bir rejim kuruldu. Pol Pot başkanlığa gelmişti. Başa gelen Pol Pot bir anda ülkeyi adeta kapattı ve Orta Çağ'a döndürdü. Kendine göre muhteşem bir ütopyası vardı. Halkın kendi kendini idare etmesi. Buna göre pirinç tarlalarında çalışan halk kendi pirincini üretecek, dışa bağımlı olmayacak ve bu şekilde kendi üretip kendi tüketecekti. Tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve kıtlık başladı. Dış dünyayla bağlantısı kesilen ülke, insanoğlunun şahit olduğu en inanılması zor imha seferberliğine beşiklik ediyordu. Burjuva karşıtı olan Pol Pot, ülkede modern ne varsa yakıp yıkmaya başladı. Buna arabalar dahildi. Pol Pot'un manyakça rejimi iktidara geldiği yılı milat olarak alarak takvimi kendince sıfırlamıştı. Ona göre geçmişe dair her şey din, aile bağları, gelenekler yozlaşmıştı. Bu yüzden Kamboçya tarihini kendi iktidarıyla yeniden başlatmak istedi. Bu uygulama kapsamında parayı tamamen kaldırdı ve Merkez Bankası'nı havaya uçurdu. Pol Pot'un kafasındaki topluma dönüşebilmesi için Kamboçya'da modern hayata dair ne varsa yerle bir edildi. Gözlük takanlar ve dil bilenler bile burjuvayı temsil ettikleri için hunharca katledildi. Oysaki kendisi Fransızcayı iyi bilen eski bir öğretmendi. Pol Pot 1976'da hazırladığı akıllara ziyan 4 yıllık kalkınma planı ile ülkenin tabutuna bir çivi dahi çaktı. Plana göre bir yıl içinde Kamboçya'da tarımsal üretim 3'e katlanacak ve bu gübre, iş makinesi ve modern tarım teknikleri olmadan yapılacaktı. Tabii ki olmadı ve iç savaş yorgunu halk pirinç tarlalarındaki aşırı çalışma temposuna dayanamadı. Hatta doldurmak için kendi paylarına düşen pirinci bile üretim hanesine ekleyince kıtlık patladı. Pol Pot'un askerleri ise kıtlıkla boğuşan
oluşan halktan ses çıkarmaya cüret edenleri hain nitelendirip akıl almaz işkenceler uyguluyor, kurşun ziyan olmasın diye bu kişileri naylon torbalarda boğarak öldürüyordu. S-21 olarak bilinen işkence merkezinde Kızıl Kımerler rejiminin sapık düşünceleriyle sadece bu merkezde 15 binden fazla kişiyi akıl almaz tekniklerde öldürülmüştür. Burada genç kızların boğazı kesiliyor ve hangisinin ölüme ne kadar dayanabileceğine dair kronometre tutuluyordu. Başka bir teknik ise karnından bıçaklanan insanları su dolu bir varile sokup ne kadar sürede öleceklerini gözlemlemekti. Kamboçya'da insanlar sürekli fişleniyor ve acımasızca pirinç tarlalarında zorla çalıştırılıyordu. Rejimin işini bitiren ve Pol Pot'un iktidardan gitmesini sağlayan şey yine Pol Pot'un Vietnam'a olan düşmanlığı oldu. Vietnamlılardan aşırı nefret eden Pol Pot bu ülkeye savaş açmak gafletinde bulundu. Fakat tersi oldu ve Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesiyle Pol Pot taraftarlarını alarak ormanlara kaçtı. Ormandaki kamplarda gerilla hareketlerinde bulmaya başladı. Pol Pot tam 18 yıl hem uluslararası dengeler hem de Tayland askerlerinin korumasıyla korundu. Ormanda akıl hocalığı yapmaya devam etti. 1990'lardan itibaren dış desteği kaybolunca Kızıl Kımerler ve kendi komünist hareketi dağılmaya başlamış, binlerce gerilla batıya kaçmıştır. Soğuk Savaş bitince Bill Clinton, Pol Pot meselesi için derhal halledilmesi emrini verince yakalanması için operasyon başladı. Fakat geç kalmışlardı. 15 Nisan 1998'de Pol Pot, Amerikalıların kendisi için geldiğini radyodan duyunca aniden fenalaşarak öldü. Cesedi bir grup eski mobilya ve lastik yığınının üzerinde alelacele yakıldı. Pol Pot'un ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçse de yandaşları tarafından intihar ettiği iddia edilmiştir. Bugün Pol Pot dönemine ait yaşanan ölümler Kızıl Kımerlerin kurbanlarından arta kalanlar, ülkenin başkentindeki Soykırım Müzesi yani Kamboçya Kafatası Müzesi'nde sergileniyor. Pol Pot rejiminin yıkılması üzerinden onlarca yıl geçmiş fakat ölüm tarlaları olarak bilinen pirinç tarlalarının altında hala cesetler ve kuru kafalar çıkmaktadır. Bazı tarihçiler bu dönemi soykırım olarak nitelendirmektedir.